Merhaba değerli dinleyiciler. Bu video serisinde adaptif kontrol teorisinden bahsedeceğiz. Takip edeceğimiz kitap Ostrom'un kitabı olacak. Burada konular içerisinde adaptif kontrolün tanımı, ilk bölüm. İkinci bölüm gerçek zamanlı parametre kestirimi. Üçüncü bölümde deterministik kendi kendini ayarlayan regülatörler. Dörtte stokastik ve prediktif öngörülü kendi kendine ayarlayan regülatörler, model referans adaptif sistemler ve adaptif sistemlerin özellikleri, nonlineer dinamikleri, kararlılıkları ve diğer farklı özellikleri, robust adaptif kontrolcüler, stokastik adaptif, ototuning, kazanç planlama, robust ve kendi kendine titreşen self-oscillating sistemler. Burada uygulamalardan bahsetmiş ve Commercial Products Applications, Perspectives on Adaptive Control diye bitirmiş. Şimdi burada öncelikle adaptif kontrolün ne olduğuna bakmak lazım. Adaptif kontrol yeni durumlarla karşılaşıldığında, bir sistemin yeni durumlarla karşılaştığında kendi iç durumunu değiştirmesi. Kendi iç davranışını değiştirmesi. Bu sezgisel anlamda bir adaptif kontrolcüyü ele aldığımızda kendi yapısını, kendi parametrelerini değişen koşullara, dinamik proses içerisinde değişen koşullara ve bozucu girdilerin karakterine karşı, bozucu girdilere karşı kendini ayarlaması ve cevap vermesi. Yani burada önemli olan kriter ne? Dinamik bir proses olacak elimizde. Dinamik bir sistem olacak ve bu dinamik sistemin parametrize edilmiş, diferansiyel denklem takımlarıyla parametrize edilmiş olacak. Ve bu parametrelerde bozucu girdilere karşı veya parametrik değişimlere karşı olacak şekilde bir geri beslemeli kontrol yapısı içerisinde kendilerini, kendi sistemini, kendi yapısını adaptif bir şekilde ayarlayacak. Bu tabii ki de muhakkak bir feedback kontrolcü sistemi gerektiriyor. Feedback durumu gerektiriyor. Ve bu feedbacklerde de bozucu girdilerin etkisi ve plant'in, yani modellediğimiz sistemin belirsizliklere karşı olan etkilerini azaltma ve bastırmaya yönelik oluyor. Burada feedback kontrolle adaptif kontrolün ikisi arasındaki farktan da bahsetmek gerek. Burada tarihsel altyapısını geçelim. Tarihsel altyapısı üzerine çok konuşmaya gerek yok. Ben burada kaynakları da paylaşacağım ve her bölümde ilgilendiğimiz kısımların kodlarını ve çalışma notlarını paylaşacağım. Şimdi bu noktada devam edecek olursak, parametrelerin dediğimiz gibi işte burada parametreleri adaptif olarak ayarlanması önemli ve burada parametrelerin ayarlanma mekanizması önemli. Kontrolcü burada tabii ki de non-lineer olabiliyor. Doğrusal olmayan sistemler şeklinde modellenebilir. Bunun üzerine doğrusal olmayan sistemlerin tabii ki lineerleştirilebilir, doğrusallaştırılabilir. Fakat yapısı da sürekli structure'da değişeceği için non-lineer kontrolcülere ihtiyaç var. Ve burada onlardan da bahsetmek gerekecek. Burada gördüğümüz gibi bir tane referansımız var. Burada şekilde görüyoruz. Adaptif sistemin basit bir şekilde blok diyagramına verilmiş. Bir tane referansımız var. Bu kontrol etmek istediğimiz değer. Bir de çıktımız var sistemde. Bu çıktıyı da sürekli geri besliyoruz kontrolcüye ve ikisi arasındaki, referanslar arasındaki farkı hata sinyali olarak üretiyor ve bunu kontrolcüye besliyor. Kontrolcüye besleyip plant'i de ona göre uygun sinyal çıktısı almaya zorluyor actuator'lar vasıtasıyla. Burada dediğimiz gibi burada bir bozucu girdiye maruz kaldığında sistem parametreleri değişebilir veya dışarıdan etki gelebilir. Herhangi bir sensör noise olabilir veya actuator'lar üzerine gürültüler gelebilir. Bunları bastırmaya yönelik bir şekilde kendi iç yapısını ayarlayacak. Kontrolcünün iç yapısını ayarlayacak. Şimdi ki bu değişiklikler itibariyle her bir durum için, yani şöyle diyelim, her bir belirli bir konfigürasyon için belirli şartlarda plant'e en uygun kontrolcü var. Kontrolcünün tabii ki de kontrol kısıtları ve performans indeksleri itibariyle
belirli bir mesela sabit bir yapısı için plant'i modelledik. Bunu kontrol etmek istiyoruz. Bunun tabii ki de değişmez bir kontrolcüsü olacak. Fakat burada idealize edilmiş tabii ki de dışarıdan bozucu girdiler olmadığı varsayımı altında diyelim. Ve parametre değişiklikleri olmadığı varsayımı altında idealize edilince tek tip bu kriterlere uygun, başlangıçta bizim zaman domeni kriterlerimize uygun veya frekans domeni kriterlerimize uygun şekilde bir kontrolcü tasarlanıyor. Fakat bu değişikliklere maruz kaldığı için bunu tabii ki de yapmamız lazım. Parametrelerini sürekli ayarlayabilmemiz lazım. Dolayısıyla burada kontrol sinyalini alıyor, çıktıyı alıyor ve buradaki referansı alarak burada bir adjustment yani ayarlama mekanizması, parametre ayarlama mekanizması geliştiriyor kendi içerisinde. Bu yapı bu tabii ki de bizim adaptif durumu, şartları süren, kontrolcüyü ayarlayan ayrı bir üst mekanizma diyebiliriz. Burada kontrolcü parametreleri ayarlanıyor ve plant değiştikçe, plant'in durumu değişince kontrolcü de kendini buna uygun, bu değişikliklere uygun şekilde çıktı ve kontrol parametreleri değişikliklerine, kontrol sinyali değişikliklerine uygun şekilde ayarlıyor. Ve bu şekilde kontrol engineer'ın bilmesi gereken, kontrol mühendisinin bilmesi gereken adaptif sistemler pratikte, gerçek hayatta performansı arttırmaya yönelik ve burada fonksiyonelite yani nedir? Çok farklı çalışma noktalarında da bölgelerinde de sistemi çalışıp kontrol etmesini, uygun kontrol durumuna action'larını almasını sağlayacak durumlara sistemi evriltiyor bir noktada. Burada evet tarihçesinden bahsetmiş. Buraya geçelim. Bu tabi uçaklarda, otonom sistemlerde, robotik sistemlerde kullanılıyor çok yaygın şekilde. Şimdi öncelikle lineer feedback konusu var. Lineer feedback neden önemli? Parametre değişikliklerine karşı mücadele etmesini sağlıyor sistemin. Ve burada bir sistemi tasarlarken yani burada process variation'lara hassasiyet göstermemesi lazım. Yani insensitive to process variations. İlk şeye başlayalım. Lineer geri besleme yani doğrusal geri besleme dedik. Doğrusal geri beslemedeki önemli olan özellikleri yazalım. İlki neydi? Process variations'lar yani sistem değişikliklerine karşı sistem parametre veya yapısal değişikliklere karşı hassas olmaması. Belirli bir hassasiyet. Çünkü hassas olursa o değişince bu sefer ne olacak? Geri beslemeli sistemde yine kararsızlığa gidecek. Ve bunun olmaması için yine geri beslemeli sistemin, kontrol sisteminin uyarlanması gerekiyor. Driving force is the fact one of the driving forces for inventive feedback. Çünkü burada açık sistemli olunca geri beslemeli kontrolcü yani hatayı azaltıcı, minimize edici şekilde ne yapıyor? Gidemiyoruz. Çünkü baştan onun belirlenmiş bir lookup table veya belirlenmiş bir şeması var. O şemaya uygun bir şekilde sistemi kontrol ediyor. Fakat o şemanın dışına çıkılırsa belirli durumlarda, öngörülemeyen durumlarda ne oluyor bu yetersiz kalıyor. O şemayı ne yapmak lazım? Adaptif şekilde uyarlayıp geri beslemek lazım. Kontrolcüyü ayarlayacak şekilde. Şimdi o noktada o önemli. Robust high gain control dediği yani yüksek kazançlarda robust yani dayanıklı bir şekilde yüksek kazançlı bir kontrol sağlamak. Evet burada bir blok diyagramı var. Bu blok diyagram içerisinde lineer feedback kontrolcüler blok diyagramda 1.3'te gösteriliyor. C girdisi var. Feed forward gain, feed forward kazanç veya transfer fonksiyonu var. Burada bir referansımız var. Bu referans besleniyor sisteme. Şurada hata sinyali var. Buradan birim geri besleme alıyor. Sistemin çıktısı. Feedback kontrolcümüz bir kontrol sinyali üretiyor. Prosesi eğiliyor actuator'lar vasıtasıyla ve uygun çıktı almasını sağlıyor. Ve daha sonra bu geri besleniyor. Bu ikisi arasındaki fark kıyaslanıyor ve hata sinyaline tekrar üretiliyor. Hata sinyali ta ki sıfıra gelene kadar bu işlem devam ediyor bir döngü içerisinde ve hata sıfırlanmış oluyor belirli performans indeksine dayanarak. Performans indeksleri nedir? Zaman domaininde olabilir. Setting time, rise time, overshoot, maximum overshoot vardı. Burada tabi sistem analizi kontrol dersinin temellerini
almış olduğu varsayımı altında bu dersi devam ediyoruz. Yani sistem analizi kontrol dersinin devam niteliğinde. Yüksek lisans veya doktora konusu olduğu için. Şimdi burada evet feedback transfer function GFB demiş. Bahsettiğimiz gibi burada parametre değişikliklerine karşı insensitif olacak. Hassas olmayacak yani. Feedback transfer fonksiyonu. Feed forward transfer'de desired response to the command signal, yani command kontrol sinyalinin istenilen cevabı almasını sağlıyor. Şurada feed forward kontrolcümüz var. Burada feedback kontrolcümüz. Burada command sinyali de üretiliyor. Yani referans değeri de üretiliyor sistemin. Sistem anlamında bakacak olursak iki serbestlik dereceli, çünkü iki tane kontrolcü üzerinden sistemi eğleyebilmek mümkün. Feed forward ve feedback kontrolcüleri ayarlayarak sistemin çıktısını şekillendirebilmek, denetleyebilmek mümkün. Sistemdeki değişimlere karşı ne yapıyor? Kendini ayarlayarak bunlarla mücadele ediyor. Yani uygun, yine sistemin performansını tabii ki de uygun hale getirecek şekilde, performans kriterlerini sağlayacak şekilde, baştaki tasarım, kontrolcü tasarım kriterlerini sağlayacak şekilde ilerliyoruz. Peki burada şimdi şu işlemi nasıl yapmış? Bu bir geri besleme, transfer fonksiyonu geri besleme. Çıktısı y, girdisi ym olacak şekilde. Şu transfer fonksiyonu nasıl elde edildiğine bakalım. Şimdi bu transfer fonksiyonu şöyle. Şurada bir geri besleme petimiz var. Şimdi hemen şunu açalım. Buradan takibi kolay olsun. Sonra slide'da aktarırız. Şimdi baktığımız zaman şunun transfer fonksiyonu çıkaracağız. Şimdi burada birim geri beslemeli bir sinyal var. Bunun transfer fonksiyonu. Öncelikle şuraya bakalım. Feed forward'a bakalım. ym bölü uc. Çıktığımız ym girdiğimiz uc eşittir gff. Feed forward transfer fonksiyonu. Şimdi ym ikinci olarak ym bölü çıktığımız y, bu sefer transfer fonksiyonu çıktı bölü girdi. Y bölü ym çıktı bölü girdi oluyor. Eşittir. Şimdi burada şöyle bakalım. Şuraya hata diyelim. Hata sinyali diyelim. E diyelim. E çarpı gfb eşittir u. Burada bakıyoruz. E çarpı gfb eşittir u. U çarpı gp eşittir y. Bu proses. Bu feedback kontrolcümüz. Y'yi buradan sonra geri besliyor. Birim negatif geri besleme içerisinde. Şimdi o zaman şöyle yazabiliriz öncelikle. Şimdi kapattık. E demiştik şuna. E çarpı gf gfb E çarpı gfb eşittir u. U çarpı gp eşittir y. Şimdi burada ym eksi y diyeceğiz. Ym eksi y geri besleme geliyor. Error eşittir ym eksi y. Error eşittir ym eksi y. Şimdi burada şu birim geri besleme sistemi transfer fonksiyonu çıkarmak için amacımız ne? Çıktı bölü girdi y bölü y. Evet, şimdi burada e'yi yok etmemiz lazım o zaman. Y bölü y'yi elde edebilmek için. E eşittir u bölü gfb. U bölü gfb'yi yazdık. U eşittir y bölü gp.
Matematiksel olarak U eşittir Y bölü GP. Geldik burada yerine koyduk. Y bölü GP çarpı GFB. Y'yi sol tarafa attık. Y ortak parantezine aldık. Bir bölü GP çarpı GFB artı 1 eşittir YM. Şimdi çıktı bölü girdi. Y bölü YM. Y bölü YM. Şurada 1'i ne yapalım? Genişletelim. GP GFB. Y bölü YM o zaman ne olur? 1 artı şu yukarıya gelir. GP FB yukarıya gelir. Bölü 1 artı GP GFB. Şimdi dolayısıyla bunu da çıkarttık. Zaten birim geri beslemeli sistemlerde pratik olarak şöyle oluyor. Bir feed forward path yani GF, şöyle feed forward path'e gösterdim. GFB çarpı GP bölü 1 artı feedback path. 1 artı GFB çarpı GP. Eğer H olsaydı burada 1 artı GFB çarpı GP çarpı H'da yazacaktık. Şimdi dolayısıyla bunu da elde ettik. Bu çıktıyla girdi arasındaki ilişkiyi elde ettik. Şimdi transfer fonksiyonumuz YM bölü Y zaten belli. O zaman çıktı ortaya şu transfer fonksiyonumuz. T eşittir Y bölü YM. Dolayısıyla GP çarpı GFB bölü 1 artı GP çarpı GFB. Burada neden türev alıyoruz? Hassasiyet önemli burada. Hassasiyet neydi? Sistemin transfer fonksiyonunun değişimlerine göre olan kapalı çevrim transfer fonksiyonuna etkisi. Yani sistem transfer fonksiyonu değiştikçe kapalı çevrim transfer fonksiyonu nasıl değişecek? Hassasiyetin tanımını yapacak olursak açık çevrim sistemlerde hassasiyet ve kapalı çevrim sistemlerde hassasiyet olarak ikiye ayrılıyor. Hassasiyetin tanımı olarak relatif hassasiyet. Örneğin S F'nin X'e bağlı olan hassasiyeti. F'deki çok küçük bir değişim bölü F'nin kendisi bölü X'teki çok küçük bir değişim bölü X'in kendisi olacak şekilde yapılıyor. Burada F'nin X'e göre olan hassasiyeti yani X'teki değişimlere karşı olan F fonksiyonunun örneğin bir fonksiyon olabilir. Burada bir transfer fonksiyonu örneğin de var bizim durumumuzda. Şimdi buradaki duruma gelecek olursak burada da kapalı çevrim transfer fonksiyonunda şurada kapalı çevrim transfer fonksiyonu y bölü çıktı bölü girdi y bölü ym. Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun prosesteki değişimlere karşı olan hassasiyetine bakacağız. Yani bizim bulmayı hedeflediğimiz hassasiyet şu aslında. S burada G'deki değişim var. GP'deki değişim. T kapalı çevrim sistemi transfer fonksiyonu. O zaman şu şekilde oluyor. dt bölü T bölü dg bölü dgp bölü gp. Şimdi bunu bulmayı amaçlıyoruz. Burada zaten T'yi biliyoruz biz. T transfer fonksiyonu, kapalı çevrim sistemi transfer fonksiyonu. Yazalım. GP, GFB
1 artı GP GFV. Şimdi burada GP'ye göre türev alırsak mesela şöyle diyelim. DT bölü, şimdi şöyle yapalım. DT bölü T, DGP bölü GP. Şimdi bu ne olur? Paydadaki kısım pay kısmına geçerse DT bölü DT, G bölü, yani GP bölü DGP olur. Evet, yani DT bölü, şuradan da alırsak, tekrar toparlarsak DT bölü DGP. Şuradaki kısmi türev olmuş oluyor. T'nin GP'ye göre olan kısmi türevine baktık. Şurada da GP bölü T duruyor. GP bölü T duruyor, evet. Şimdi DT bölü DGP'ye bakıyoruz. Şimdi şunun GP'ye göre türevini alırsak ne elde ederiz? Nasıl yaparız? Birincinin türevi bölüm kısmında olunca türev nasıl alınıyordu GP'ye göre? Mesela birincinin türevi GP'ye göre aldık. GFB bölü, şöyle yapalım, GFB, yani payın türevi GFB çarpı payda eksi pay çarpı paydanın türevi. Paydanın türevinde ne oluyor? GP'ye göre olan türevi. Şurada GFB kalıyor sadece. Bölü 1 artı GFB'nin karesi. GFB'nin karesi, evet. GFB ile çarparız. Burada payın türevi GP'ye göre olan GFB. Paydanın çarpı payda eksi paydanın türevi GP'ye göre olan GFB çarpı pay bölü paydanın karesi. GFB'yi dağıttığımızda GFB çarpı GFB'nin GP çarpı GFB'nin karesi eksi GP çarpı GFB'nin karesi. GP çarpı GFB'nin karesi oluyor şurası da. Bölü 1 artı GP çarpı GFB'nin karesi. Şurası götürüyor birbirini. O zaman DT, şuradan şöyle yaptık. DT bölü şu T, aynen şu da DT bölü DGP. Peki aynı şekilde böyle oldu. Evet. Şimdi şunlar gitti. GFB kaldı. Pay kısmında GFB bölü 1 artı GP çarpı GFB'nin karesi. Şimdi burada şurası zaten belli. Burayı bulduk. Şimdi sensitivity hesaplıyorduk. Hassasiyeti. Şu aşağıya aldık. Şu kısmı attık. Şu kısım zaten ne oluyor? Şurası oluyor. Buraya entegre ettik. GP çarpı GFB bölü 1 bölü T. Buradaki T neydi zaten? T de şuydu. Bu yukarıya çıkıyor. 1 artı GP. Yani T bu şekilde olduğu için 1 bölüsü. 1 bölüsü olunca 1 artı GP, GF yukarıya çıkıyor. GP, GFB aşağıda. GP, GFB, evet. O zaman şunlar götürüyor. Sildim. Şunlar götürüyor. Tekrar şuraya şöyle yazalım. Şunlar götürdü.
1 artı GF 1 artı GP GFB'de götürdü. Şurası payda da o zaman ne oldu bu? 1 bölü 1 artı GP GF oldu. GP GFB oldu. 1 bölü 1 artı GP gitti. Aynen. Zaten ama şu kısımda vardı. DGP bölü DT. Yani biz şuraya hesapladık. Sensitivity DT, evet, DT bölü DT'de sensitivity çarpı DGP bölü GP, yani DT bölü T, DT bölü T eşittir sensitivity çarpı DGP bölü GP oluyor. Sensitivity çarpı DGP bölü GP oluyor. Sensitivity zaten şuydu. O zaman şu formülasyonu elde etmiş olduk. Şimdi şunu açalım. Şuraya yerleştirelim slide'a. Peki burada da o zaman aynı şekilde feedback kontrol sistemlerde hassasiyet, kapalı çevrim hassasiyeti sistemin kazancına göre demiş. Burada farklı bir parametreye göre alıyor. Mesela burada aynı bizim yaptığımız gibi sistemin değişikliklerine göre olan kapalı çevrim transfer fonksiyonu sistemin değişikliklerine göre olan hassasiyeti 1 bölü 1 artı KPGK demiş. 1 bölü 1 artı feed forward loop şeklinde oluyor. Ve burada KP'yi o şekilde öyle bir tasarlıyoruz ki KP burada değiştirebileceğimiz şey. Bu hassasiyeti de ayarlamamızı sağlıyor KP'deki değişiklikler. Hassasiyet ancak çok küçük. Ne zaman çok küçük oluyor? Yani sistemin değişikliklerine karşı. Şimdi buradaki sistem kontrol edemediğimiz kısım. Bunun değiştiğini varsayalım. KP'yi biz ayarlayarak bunu kontrol edeceğiz. KP-KG çarpımı birden çok büyük olursa. Birden büyük olursa ne oluyor? Bu taraf domine ediyor zaten. Burası da büyük bir değer kaldığı için biri domine ediyor. Paydada da büyük bir değer kaldığı için, şu kısımda büyük bir değer kaldığı için ne oluyor? Hassasiyet oldukça küçük oluyor, normu. Hassasiyetin normu dolayısıyla şu şekilde. Normu çok küçük oluyor. Eğer KP-KG oldukça büyük olursa, o zaman KP'yi arttırmak ne yapıyor? Buradaki hassasiyeti bizim azaltmaya yarıyor. Yani robust bir sistem oluyor aynı zamanda. Sistemin KP kazanç katsayısını, kontrolcünün kazanç katsayısını arttırmak sistemi daha robust hale getiriyor. Kapalı çevrim transfer fonksiyonu da yine sensitive to variations, yani değişikliklere karşı hassas olmamasının koşulunda loop gain'in yüksek olması. Yani loop gain şuradaki GP çarpı GFB. GP çarpı GFB loop gain büyük olursa ne oluyor? Hassasiyeti loop gain büyük olursa hassasiyeti çok küçük oluyor. Yani değişikliklere karşı hassasiyeti. To design a robust controller is the attempted to find GFB such that the loop transfer function is large for those frequencies at which that there is a large variations in the process transfer function. Yani burada bu tabii ki de bir transfer fonksiyonu olduğu için frekans cevabı var. Burada frekans cevabında mümkün olduğunca bu transfer fonksiyonunun gain'i, kazancının yüksek olması lazım ki bu frekansları bu belirli bir, tabii ki de değişen proses transfer fonksiyonu değiştikçe bunu kompanse etsin. Buradaki değişikliklerden etkilenmesini sistemi kompanse etsin. Dolayısıyla burada J omega, L I omega yaklaşık 1'e eşit demiş. Loop gain 1'e yaklaşık eşit tutulacak. Mesela tutabilir demiş belirli frekanslarda. Çünkü bir de sistemin frekans cevabı var. Frekans cevabında bir magnitude var, bir de fazı var. Burada frekans cevabının şiddetinden bahsediyoruz yani. Karışıklık olmasın. Transfer fonksiyonu itibariyle, çünkü S eşittir sigma artı J omega'ydı. Bir imajiner kısmı vardı. Bir de real part vardı.
Sigma real kısmı J omega imajiner frekanslarda. Fakat burada frekans cevabı üzerinden değerlendirirsek sadece S eşittir J omega olmuş oluyor. Yani omega değiştikçe burada Bode plotlar çiziliyordu. Bode plotta da gain'in frekans cevabını omega ile sistemin transfer fonksiyonunun magnitude'u bir de fazı ayrı ayrı çiziliyordu mesela. Bunlar Bode plot diyagramlar oluyordu. Bu da yine otomatik kontrol sistemleri dersinde var. Anlatılıyor. O değişikliklerde dediğimiz gibi o geniş aralıkta yine onlar oradaki değişikliklere karşı ne olarak tasarlanması lazım? O frekans değişikliklerine karşı şiddetinin, magnitude'unun değişmemesi gerekiyor. O şekilde tasarlarsak biz bu feedback kontrolcüsünü dolayısıyla burada robust bir sistem elde etmiş oluruz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bir örnek var. Farklı açık çevrim cevaplarına karşı parametre değişikliği, sistem parametre değişikliği üzerine burada bir açık çevrim transfer fonksiyonu verilmiş. 1 bölü S artı 1 çarpı S artı A diye. Burada A'daki parametre değişikliklerine karşılık gelen transfer fonksiyonunun step girdisine, step input'una karşı cevabına bakacağız. Başlangıçta A 0.01 verildiğinde sistem kararlıymış. Diğer durumlarda kararsız oluyormuş. Ve başlangıç durumundaki sistemin step cevabı, basamak cevabı, birim basamak cevabı ve closed loop sistemde proportional feedback, yani birim geri beslemeli ve kazanç katsayısı, yani belirli bir KP kazanç katsayısı ile kontrol edilmiş. Ve sonra burada kapalı çevrim transfer fonksiyonunun yine cevabını istiyor bizden. Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun frekans cevaplarını bulmamızı istiyor. Bode diyagramlar size bu parametre değişikliklerine karşı. Şimdi buradaki A fiziksel bir parametre, herhangi bir fiziksel parametre olabilir. Bu A'nın sistem dinamiği içerisinde, tabii bunun sistem dinamiği çıkartılmış olduğu varsayım altında A'nın değişimlerine bakacağız, gözlemleyeceğiz. Şimdi bakıyoruz. 1 bölü S artı A çarpı S artı 1. Şimdi bu S artı A çarpı S artı 1 açtığımızda transfer fonksiyonu olarak açalım bunu. Num değeri, numerator kısmı şöyle gözüktüğü gibi 1. Burada sadece 1 var. Denominator kısmında da, payda kısmında da polinomun katsayıları. Bu polinomun katsayılarını yazıyorduk. S karelik terimin katsayısı 1. S'li terimin katsayısı A artı 1. Değil mi? S sıfırlı terimin katsayısı A. Peki. Şimdi burada A'ya tabii ki de şey değeri vereceğiz. Nümerik bir değer vermiş. Mesela A eşittir 0.01. A eşittir 0.01'de bakıyoruz. A eşittir 0.01'de open transfer fonksiyonu yazalım. 1 bölü S kare artı 1.01 S artı 1. .01'de A 0 ise yazdık. A eşittir 0 ise tekrar bakıyoruz.
1 bölü bu sefer 1 bölü sekar artı S oldu. Evet, bu şekilde gidiyor. A eşittir eksi 0.01'de ise step response ne oluyor? Step G0, o da bu şekilde kararsızlığa gidiyor. Şimdi iki türlü de bir kararsızlık var. Kararsızlık durumu var. Demek ki buradaki parametre değiştikçe buradaki sistemin cevabı giderek ne oluyor? Kararsızlığa gidiyor. Yani bu değiştikçe sistemin cevabı da değişiyor ve 0.01'de bakın kararlı bir cevap verirken 0'da ve eksi 0.01'de kararsız cevap veriyor. Bir de B'de şurada da kapalı çevrim transfer fonksiyonuna bakalım. Bu açık çevrimin cevabı. Kapalı çevrimi bulmak için ne yapıyoruz? Orada da t eşittir. Yani şöyle birim geri besleme yapılmış. Yapıldığı varsayılıyor. Burada artı diyelim, eksi birim geri besleme yapıldı. Burada bir sistem var. Kontrolcü var. Kontrolcünün K çok önemli değil. Burada o sistemimiz var. G0'ımız var. Burada çıktığımız burada bu şekilde geri besleniyor. Burada da şunun 1 olduğunu varsayarsak G0 bölü kapalı çevrim transfer fonksiyonu birim geri beslemede daha önceden yapmıştık. Bir G0 bölü 1 artı G0 olmuş oluyor. Evet, G0 yani GO bölü 1 artı GO olmuş oluyor. Dolayısıyla A eşittir 0,01 iken kapalı çevrim sisteminin step cevabını, kapalı çevrim transfer fonksiyonunun step cevabına bakalım. Kararlı bir yapıda gördüğümüz gibi bunu değiştirdikçe demek ki bu sistem bu parametre değiştikçe kutuplar değişiyor. Sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu karakteristik polinomun kutupları değişiyor. Bu kutupların yerleri değiştikçe de sistemin kararlılığı ve cevap dinamikleri değişiyor. Şimdi peki bu noktada bir de burada bu değişimleri gözlemleyebilmek için frekans neymiş burada? Frekans uzayında da gözlemleniyor demiştik. Daha önce bahsettiğimiz gibi. Burada da açık çevrim neyi çizmiş body diyagramlarını? Açık çevrim transfer fonksiyonu için çizmiş değil mi? Closed ve kapalı çevrim yine iki türlü de çizmiş. Kapalı çevrim için de çizmiş. Body diagram proses. Açık çevrim body diyagramı. O nasıl çiziliyor? Ona şimdi bakalım. Orada da body komutuyla numerator denominator partı yazıyoruz. 0,01'deyken mesela G0'ın ya da G0 body G0'da diyebiliriz. Magnitude ve amplitude. Evet, body diyagram 0,01 için burada kontrol edelim. A eşittir 0,01 için kararlı durumda sistemin açık çevrim transfer fonksiyonunun body plotunu çizdiriyoruz. Bunu yaparken A'ya 0,01 dedik. Numerator part'ta 1 var. Denominator part'ta hemen bakalım. Pay kısmında 1 var. Payda kısmında 1 A artı 1 A var. Bu açılmış olduğunu, paydanın açılmış olduğunu gösterdik. Şimdi G0 transfer fonksiyonu num'den dedik. Şu şekilde. 1 bölü s kare artı 1,01 s artı 0,01. Şimdi burada açık çevrim transfer fonksiyonunun frekans cevabına bakalım.
Burada ne yapıyor? Desibel cinsinden. Evet. Desibel cinsinden gösteriyor. Şöyle diyelim. A1 eşittir 0.01'de A2 eşittir 0. A3 eşittir eksi 0.01'de 3 farklı şey var. Durum var. Dolayısıyla burada A1 için num 1'den 1, GO1 num 1'den 1 diyelim. A2 için şöyle dedim. A3 için num A3 diyelim. Dolayısıyla GO01 TF num ve GO1 num 1'den 1, GO2 num 2'den 2, GO3 num 3'ten 3 oluyor. Şimdi hold on dedik. Şimdi öncelikle bode num 1'den 1'i çizdiriyoruz ya da şöyle diyelim, bode GO1'i çizdirelim. Sonra hold on. Şimdi figür 1 hold on bode GO2 bode GO3. Daha sonra kapalı çevirelim. Çizdirebiliriz tabii ki. Şunu kapattık şöyle. Evet. Bu şekilde elde etmiş olduk. Aynı burada gözlemlediğimiz gibi bir sonuç verdi. Buradaki amplitude farkının sebebi zaten desibelle. Burada normal doğrudan alıyor magnitudunu, şiddetini. Sayısal değeri üzerinden alıyor, hesaplıyor. Burada da desibel cinsini hesaplıyor. Şurada da faz farkı var. Frekansa bağlı olacak şekilde bunun faz cevabını çizdiriyor. Ve magnitude cevabını çizdiriyor. A1 şu kısım GO2, şu kısım GO3, GO1 var burada da. Zaten şunun G1 olması, G01 0.01'de. 0 da bu şekilde oluyor. 0.01'de de bu şekilde. Burada frekans, yani dediğimiz gibi buradaki bunu yapmaktaki amacımız parametre değişimlerine karşı sistemin açık çevrim ve kapalı çevrim transfer fonksiyonlarının frekans cevaplarına karşılık gelen magnitude ve faz değişimlerini gözlemlemekti. Çünkü burada bu transfer fonksiyonlarının belirli bir sinüzoidal girişe karşılık ürettiği çıktılar açısından belirli bir faz farkıyla ve magnitude üzerinden, faz farkı ve magnitude üzerinden sistemi girdi uyguladığımda ben bu sisteme sinüzoidal cevap, onun cevabı ne oluyor? Amplitude'u ve fazı değişiyor. Amplitude'un değişimlerine, bu frekansına, bunu tabii ki de uyguladığımız frekans sistemi frekansına bağlı olacak şekilde bu sinüs dalgası bunu yükselterek veya alçaltarak veriyor. Faz değişimleri de sinyali ileriden veya geriden takip etmesiyle alakalı. Sinüsün cevabı bu olsun. Normalde sistem bu şekilde sinüs. Bunu ileriden takip ediyorsa bu şekilde oluyor. Faz ilerletmeli, faz geriletmeli. Faz cevabını da elde ediyoruz. Kapalı çevrim için gelecek olursak, kapalı çevrimde de aynı şekilde sistem T1 eşittir dedik.
GO1 P2 eşittir GO2 bölü 1 artı GO2 P3 eşittir GO3 1 artı GO3. Burada bunların da grafiğini çizdirebiliriz. PO1, PO2, PO3 diye. Burada kapalı çevrim transfer fonksiyonu cevabı. Burada da aynı şekilde bunun gibi oluyor. İşte burada gösterildiği gibi oluyor. Evet, genel hatlarıyla amacımız buydu. Zaten burada gördüğümüz gibi adaptif kontrolde de bu amaç buradaki parametre değişikliklerine karşı sistemi kontrol cevabını uygun parametrelerle bu parametre değişikliklerine karşı sistemin kontrol cevabını başlangıçtaki performans kriterlerine uygun olacak şekilde kontrolcüyü değiştirmek, kontrolcünün yapısını değiştirmek. Çünkü sistem değiştikçe tek bir sistem üzerinden, tek bir parametre üzerinden kontrolcü tasarlanıyor. Değişken yapılı sistemlerde bu parametre değiştikçe kontrolcünün de sürekli yapısını değiştirmesi gerekiyor. Çünkü bunu kontrol edecek sistemin belirli bir kontrolcü tasarlıyoruz. Her bir sistem için ayrı bir kontrolcü tasarlıyoruz. O yapısına uygun olacak şekilde. Dolayısıyla buradaki bu parametre değişikliklerine karşı performansını uygun yine bizim kontrol hedeflerimizdeki belirli kriterlerimiz var. O kriterleri karşılayacak şekilde zaman cevabı olsun veya frekans cevabı olsun uygun kontrol sinyalini üretecek, kontrolcüyü de adaptif olarak sürekli değiştirecek şekilde, yapısını değiştirecek şekilde, o da kendi içerisindeki parametreleri de ayarlayacak şekilde tabi belirli bir adaptif kanun, adaptif yasa üretmek. Bunlara tabii ki de ilerleyen, şu anda zamanımız kısıtlı olduğu için ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir şekilde değineceğiz diğer bölümlerde. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.